Yani idealist ve son derece disiplinli, prensipli bir hocadır. Bir kere bu disiplinin herhalde başlıca nedeni sanıyorum yurt dışında aldığı eğitim. Hem İtalya'daki eğitimi hem de Almanya'daki ikinci dönem gittiği hem o zaman artık eğitmen gibi gittiği için orada aldığı durumlar, o bildirimler onu biraz daha disiplinli bir hoca yapmıştı herhalde. Bizim de iç mimarlık bölümü çok çok uzun yıllardır. Yani benim işte 40-43 yıl önceyi söylüyoruz. 1977 deyince e, o dönemlerde de nedense iç mimarlık en çok tercih edilen. Hatta hocanın anılarında da var. Kendi girdiği yıl bile hani resim heykel bölümüne girmek istemiş ama o bölümdeki hocalar demiş ya iç mimarlıkta daha iyi para var. Tezini sanatlara git demiş. Burada da böyle diğer bölümleri kazanırlardı sanatçı arkadaşlar. Yatay geçişle yine iç mimarlığın yolunu tutarlardı. Şimdi bunlardan kurtulabilmek için hocanın da bir pragmatik şeyi vardı, gelişimi. Çok dikkatli bir yoklama gözettirdi. Örneğin cuma günleri, yani insanlar tabii cuma günü bir rehavete karışır, hafta sonu gelir ve artık bir tatil planı falan yapabilir diye düşünerek cuma günleri bölüme gelme şartı koyardı. Yani öyle bir şey ki cuma gel, kim gelirse tasdiye o gün o alır ve aşağı yukarı orada da o öğrenci için bir karton tutar, e, tutarlar yani, daha doğrusu asistanlarıyla birlikte. Ve oradaki notlarda bütün onun yoklaması, bu öğrencinin yaptığı çalışmalar, yaptığı disiplin işleri, şeyler ne varsa künyeye işlerdi. Bütün bunlar bir kanaat oluştururdu onda. Bu da onun ne kadar ciddi, yani bir öğrenciyi bile bu kadar ciddi tuttuğuna göre her şeyi ne kadar önemsediğini gösterirdi. Bir de en zoru cuma günleri 2 haftada bir de eski sınavı diye bir şey geliştirmişlerdi. Bu onun İtalya'da gördüğü bir şey ve bizlere korkunç zor gelen, böyle artık hasta ederdi bize. Gerçekten 3 saat gibi bir kısa süreçte verdikleri bir konu hakkında T cetveli, işte paralel cetvel ya da işte gönyelerle düşünün, şeyi çizeceksiniz. Mesela verdikleri konuyu. Konuda mesela e, Allah rahmet eylesin Profesör Oya Boyla hocamızın e, söylediği, biz nasıl itiraz ettiğimizde cevap verdiğini düşündükçe gülüyorum. Büfe tarzı ağırlama şeklinde bir e, ağırladığınız salonun mobilyalarını çizin. Bir defa büfe tarzı ağırlamak ne demek? Yani büfe ne demek? Büfe tarzı ne demek? Bu öyle bir sert gelirdi ki bize. Ya hocam derdik, bunu biraz anlatsanız biz anlamıyoruz. O zaman derlerdi ki, yani gördünüz mü işte bir bilgi, görgü ve kültür meselesi iç mimarlık.